Merhabalar örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz atkının anlatımını yapacağım. Instagram'da paylaştığımda çok soru geldi. Anlatımı var mı diye. Aslında daha önce ben bu modeli anlattım. Çocuk için boyunluk olarak anlattım ama lacivert olduğu için, tabii koyu renk olduğu için çok net anlaşılmıyor olabilir. Ben de bu arada bu yetişkin atkıyı yapmışken sizlerle de paylaşmak istedim. Atkımın boyu 2 metre 10 santim. Eni 25 santim. Toplamda kullandığım ipten 3 tane kullandım. Şimdi ipimi de tanıtacağım sizlere. Şiş olarak da 6 numara kullandım. 42 ilmekle de başladım arkadaşlar bu atkıyı. Kullandığım ip kartopu ve melenge wol. 100 gramı 170 metre. Hemen bakıyorum renk koduna da. Renk kodu da K1000. İçeriği de akrilik. %80'i akrilik. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir kalınlıkta bir ip. Müşterimin isteği üzerine ben bu iple çalıştım. Dediğim gibi toplamda 3 tane ip gitti. Sizler tabii ki kullanacağınız ipe göre ilmeklerin sayısını ayarlamanız gerekecektir. Ben de size şöyle elimde bir farklı orta kalınlıkta bir ip var. Onunla anlatacağım. Şöyle ufak bir parçada sizlere anlatacağım. Şöyle hemen ilmek alalım. Dediğim gibi ben 42 ilmekle yaptım bu gördüğünüz atkıyı arkadaşlar. İpimin kalınlığı da 100 gramı 170 metre. Şimdi bir miktar burada ilmek alacağım. Buradaki sayıyı söylememe gerek yok. Ufak parçada anlattığım için arkadaşlar şöyle yeterli gelecektir bize. Modelimizin önü arkası yok. Her iki tarafı da aynı. İlk ilmeğimi ördüm. Bundan sonraki ilmeklerimi örmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu modelimizin başlangıcı bir düz bir ters. Şimdi bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir düz, bir ters. Evet. Düz, ters. Şimdi arkadaşlar bu modeli çalışırken her iki yönde de burada düz gelse dahi bu en son ilmeğimizi düz öreceğiz. Her iki tarafın da şu şekilde düzgün olması için bu işlemi bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu yönde de aynı şekilde yine bir düz bir ters olarak örüyorum. Evet. Sıra sonuna geldim. Bakın burada son ilmeğim düz. Bu ilmeği de yine düz olarak ördüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iki sıra ördük. İki sırada bir
model ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Şimdi şu şekilde aldım. Şimdi ne yapacağız? Tersin üstüne düz örüyorum. Düzün üstüne ters örüyorum. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters örüyorum. İlmeklerimin yerini değiştirmiş oldum. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters olarak ördüm. Şimdi burada yine düz örüyorum. Bu son ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci sırasındayız yine modelin. Burada örneği gördüğümüz şekilde ilmeklerimiz ters ilmeğin üstüne ters, düz ilmeğin üstüne düz. İki sırada bir ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada normal ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum arka yüzünde. Örneğimizin her iki tarafı da aynı olacak. Şimdi yine evet ön yüze geldim. İki sıra çalışmış oldum bu modeli. İp buradayken normalde arkadaşlar ip bu kısımdayken örgümüzün aslında ters yönünde oluyoruz ama şimdi iki sıra ördüğümüz için bir de bu modelin ön ve arka kısmı aynı çalışacağımızdan dolayı şimdi bu model çalıştığımızda ip buradaysa yani ilmeklerin kaydırma sırasında olduğumuzu anlayabiliriz. Bu şekilde karıştırmamış oluruz. Şimdi burada yine ne yapıyoruz? Burada düz ilmeğimiz var. Bunu ters öreceğiz. Yine düzü ters örüyoruz. Tersi de düz olarak öreceğiz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay. Düzün üstüne ters, tersin üstüne düz örüyoruz bir sıra. İkinci sırasında ilmekleri gördüğümüz şekilde çalışıyoruz. Evet. Düzün tersin üstüne düz, düzün üstüne ters ilmek yaptım. Şimdi arka yüzünde bu ilmekleri aynı şekilde öreceğim. Şimdi nasıl? Düz, ters, düz, ters. Aynı şekilde çalışacağım. Evet, son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine bu ipim burada. Demek ki ben model yani ilmeklerimin yerini değiştireceğim. Ne yapıyorum? Burada ters ilmeğim var. Düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters. Bu şekilde başka bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Atkımız bitene kadar bu şekilde çalışıyorum. Yine arka yüzde ön ilmekleri gördüğümüz şekilde çalışıyoruz. Düz, ters, düz, ters. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Ben birkaç sıra örüp modeli biraz büyütüp sizlere tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra daha ördüm.
Bu modelin bildiğim kadarıyla ikili pirinç modeli olarak geçiyor. Model ismi de ararsanız arkadaşlar, gördüğünüz gibi her iki yönü de aynı. Örgümüzün tersi düzü yok. Dediğim şekilde çalıştığınızda bu kenarlarınız da bu şekilde düzgün olacaktır arkadaşlar. Ben bu arada sizlere şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Muhtemelen bana çok soru gelecek. Benim elimdeki ipin metrajı bu. Ben bundan kaç ilmek başlamalıyım diye muhtemelen gelecek. Ben bu kalınlıktaki iple, dediğim gibi 42 ilmekle 25 santim genişliğinde bir atkı elde ettim. Bu arada sizlere de bunu anlatmak istiyorum. Benim bu ipim biraz daha ince, orta kalınlıkta bir ip. Şöyle söyleyeyim. 19 tane ilmek almışım arkadaşlar. Şimdi ben bunu şu şekilde ölçeceğim. Yani 19 ilmeğim 9,5 santim geliyor. Şöyle yapalım. 9 santime demek ki bir 20 ilmek 10 santime denk gelecek aşağı yukarı. Öyle hesaplarsanız, yani elinizdeki ipin kalınlığına göre birkaç ilmek alın. Şöyle örün. Bu model açılan bir model. Açılan bir model olduğu için sizler elinizdeki ipi birkaç ilmek alın. Bu modeli çalışın. Daha sonra da ölçün arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim, 5 santime kaç ilmek geldi? Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim 5 santime denk geldi. Sizin elinizin sıkılığına göre kaç ilmek geliyor 5 santime, bu şekilde hesaplarsınız. Diyelim ki sizler küçük yapmak istiyorsunuz. 15 santimlik mi yapmak istiyorsunuz? Bunu 3'e çarpacağız. Yani 11 çarpı 3 ne olacak? 33 ilmek. 35 ilmek civarı almanız yeterlidir. Yani bunu siz kendiniz kaç santim genişliğinde istiyorsanız ona göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde de bir bilgi vermek istedim. Elinizdeki hangi model çalışmak istiyorsanız ya da hangi bedene göre kıyafet örmek istiyorsanız da bu tekniği kullanırsanız daha doğru sonuçlar elde edeceksinizdir arkadaşlar. Bizler de arkadaşlar bu şekilde hesaplayarak çalışıyoruz. Yani herhangi bir model çalışacağız. Mesela bir yelek çalışacağız. Bunu yaş grubuna ya da bedene göre ayarladığımızda biz de bu tekniği kullanarak, hesaplamalar yaparak sayıları buluyoruz. Sizler de bu şekilde çalışırsanız istediğiniz ölçülerde örgüler yapabilirsiniz. Umarım arkadaşlar açıklayıcı anlatabilmişimdir. Arkadaşlar, videomu şimdiye kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.